Bugün size inanılmaz bir cesaret ve adalet arayışının hikayesini anlatacağım. Bu, utancın nasıl taraf değiştirdiğinin hikayesi. Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Biraz rahatsız edici bir soru olabilir ama ya hayatınızdaki en büyük koruyucunuz, en güvendiğiniz insan aslında en korkunç düşmanınız olsaydı? İşte bu soru bugün anlatacağımız ihanet ve hayatta kalma mücadelesinin tam da merkezinde yer alıyor. Ve maalesef bu sadece bir varsayım değil. Bu, bir kadının neredeyse 10 yıl boyunca yaşadığı gerçeğin ta kendisi. İnanılmaz bir kabusun içindeydi. Ve bu kabusu nasıl bir adalet haykırışına dönüştürdüğünü göreceğiz. Ve her şey, inanın bana, tamamen bir tesadüfle ortaya çıktı. Evet, şimdi o dehşet verici keşfe geliyoruz. Her şey, dediğim gibi, tamamen tesadüfen bambaşka bir suç soruşturmasıyla başladı. Yani kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek bir sır, aslında çok daha basit, görünüşte küçük bir olayın ardından gün yüzüne çıktı. Bakın olay nasıl başlıyor. Kasım 2020'de polis, Giselle'in kocasını bir süpermarkette kadınların etek altı görüntülerini çektiği şüphesiyle tutukluyor. Evet, bu zaten başlı başına mide bulandırıcı bir suç. Ama polis adamın cihazlarını incelemeye başladığında bu olayın arkasında yatan o sistematik, o akıl almaz dehşeti hayal bile edemezdi. Cihazları incelediklerinde ne buldular biliyor musunuz? Binlerce, evet binlerce video. Bu olayın öyle anlık bir sapkınlık olmadığını, yıllardır devam eden, takıntılı ve planlı bir istismarın kanıtıydı. Ve ne kadar süreyle biliyor musunuz? Tam 9 yıl. Düşünebiliyor musunuz? Neredeyse 10 yıl boyunca Giselle kendi evinde en çok güvendiği insanın yani kocasının yönettiği bir kabus içinde her şeyden habersiz bir şekilde yaşamış. Ama durum daha da kötüleşiyor. Soruşturma derinleştikçe bu iğrenç suçlara sadece kocasının değil, onunla birlikte hareket eden tam 51 adamın daha karıştığı ortaya çıktı. Yani bu tek bir kişinin işi değil, resmen organize bir suç ağı. Peki bu adamlar kimdi? İşte işin en tüyler ürpertici kısımlarından biri de bu. Bunlar böyle toplumdan dışlanmış, sabıkalı tipler falan değil. Bakın kimler var aralarında. İtfaiyeciler, gazeteciler, hemşireler, askerler, hatta cezaevi gardiyanları. Yani aileleri olan, işi gücü olan, bizim normal dediğimiz hayatları süren insanlar. Bu da bize bu tür suçların ne kadar görünmez ve aslında ne kadar yaygın olabileceğinin korkunç bir kanıtını sunuyor. Şimdi bu keşfin yarattığı o derin şoku tam olarak anlayabilmek için biraz geri gidelim. Giselle'in bütün bunlar ortaya çıkmadan önce yaşadığına inandığı o hayata, o 50 yıllık yalana bir bakalım. Çünkü dışarıdan bakan herkes için Giselle ve Dominique Pellico rüya gibi bir çiftti. Provence'da emekliliğin tadını çıkaran, birbirine deliler gibi aşık, ayrılmaz bir ikili. 50 yıllık evlilik, 3 çocuk, torunlar, yani tam bir tablo. Ama ne yazık ki bu sadece bir vitrinden ibaretti. Çünkü o mükemmel hayatın perde arkasında Giselle yıllardır doktorların bir türlü teşhis koyamadığı, açıklayamadığı bir sürü tuhaf belirtiyle savaşıyordu. Sürekli bir yorgunluk hali, hafıza kayıpları, saç dökülmesi, tuhaf jinekolojik sorunlar. Aslında vücudu farkında bile olmadığı bir zehre, bir ihanete karşı sürekli alarm veriyordu. Ama kimse bu alarmların ne anlama geldiğini çözemiyordu. Hatta iş o noktaya geldi ki bir gün şüphelenip doğrudan kocasına sordu. Düşünün, en güvendiğiniz insana dönüp bana ilaç mı veriyorsun diye soruyorsunuz. Kocası ne yaptı dersiniz? İncinmiş, kırılmış gibi davrandı, öfkeyle bunu reddetti ve Giselle 50 yıllık eşine inandı. İnanmak istedi. İşte ihanetin ve manipülasyonun gücü bu kadar derin, bu kadar yıkıcı olabiliyor. Ve sonra o korkunç gerçek ortaya çıktı. İşte o an Giselle bir yol ayrımına geldi. Ya sessizliğe gömülecekti ya da savaşacaktı. Vereceği karar sadece kendi davasının seyrini değil, bütün Fransa'da pek çok şeyi kökünden değiştirecekti. Şimdi bakın, Fransız yasaları cinsel şiddet mağdurlarına bir koruma sunar, kimliklerini gizleyebilirler, duruşmalar kapalı kapılar ardında yapılabilir. Ve bu anlaşılabilir bir şey, çoğu mağdur bu travmayı bir de kamuoyu önünde yaşamak istemez. Ama Giselle o tam tersini yaptı, yasanın ona sunduğu bu korumayı reddetti. Hayır dedi, ben saklanmayacağım, her şey halka açık olacak, tam şeffaflık istiyorum. Ve mücadelesini tek bir cümleyle özetledi, belki de bu hikayenin en güçlü cümlesi bu. Utanç, taraf değiştirmeli. Bu kadar. Bu basit ama inanılmaz güçlü ifade,
onun neden sessiz kalmayı reddettiğini anlatıyor. Çünkü ona göre utanması gereken mağdur değil, faildi. Ve artık herkesin bunu görmesinin zamanı gelmişti. Ve bu devrimci kararı aldığında Giselle Pelicot'un kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Tam 72. Yıllar süren o korkunç travmanın, o akıl almaz ihanetin ardından 72 yaşında böyle bir mücadeleye atılmak, bu gerçekten kelimelerle tarif edilemeyecek bir cesaret. Ve böylece onun istediği gibi o büyük hesaplaşma günü geldi çattı. Herkesin gözü önünde tam 51 sanıkla yüzleşecekti. 4 ay sürecek bir duruşma maratonu başlıyordu ve Gize kendi gerçeği için savaşmaya hazırdı. Duruşma boyunca sanıkların savunmaları ise gerçekten akıl alır gibi değildi. Sorumluluktan kaçmak için inanılmaz bahaneler ürettiler. Ne dediler biliyor musunuz? O aslında uyumuyordu, numara yapıyordu. Kocası izin vermişti, bu rıza sayılır. Hatta utanmadan kendilerini manipülasyon kurbanı olarak göstermeye çalıştılar. Bu noktada çok temel bir şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Rıza nedir? Rıza, açık, net ve istekli bir anlaşmadır. Bilinci yerinde olmayan, ilaçla uyutulmuş ya da uyuyan bir insanın rıza göstermesi mümkün değildir. Bu bir yorum meselesi değil, bu evrensel bir gerçektir. Nokta. Neyse ki adalet yerini buldu. O 4 aylık zorlu mücadelenin sonunda mahkeme kararını verdi. Sanıkların 51'i de suçlu bulundu. Başfail, kocası Dominik ise alabileceği en yüksek ceza olan 20 yıl hapse mahkum edildi. Bu karar her şeyden önce Giselle'in o inanılmaz cesur duruşunun bir zaferiydi. Fakat bu hikaye mahkeme salonunda verilen kararla bitmiyor. Asıl önemli olan belki de bundan sonrası. Çünkü Giselle'in cesareti mahkeme duvarlarını aşıp bütün topluma yayılan bir etki yarattı. Onun davası sayesinde bütün Fransa, rıza kavramını ve kimyasal teslimiyet denen suçu, yani birini gizlice uyuşturarak istismar etme konusunu en baştan tartışmaya başladı. Kızı bu konuda farkındalık yaratmak için Mendors Pa, yani Beni Uyutma adında bir dernek kurdu. Ve Giselle'in kendisi de tüm bu yaşadıklarını Hayatta Bir İlahi adını verdiği bir anı kitabında topluyor. Mahkemeden sonra yaptığı konuşmada da bu mücadelenin sadece kendisi için olmadığını çok net bir şekilde söyledi. Diğer mağdurlara, hayatta kalanlara seslendi ve onlara aynı mücadeleyi paylaşıyoruz dedi. Böylece kendi hikayesini sessiz kalmak zorunda bırakılan milyonlarca insan için bir umut ışığına, bir dayanışma çağrısına dönüştürdü. Sonuç olarak Giselle Pelicot, bütün dünyanın yüzünü bu karanlık gerçeğe dönmeye zorladı. Kendi kişisel travmasını alıp toplumsal bir davaya dönüştürdü ve utancı ait olduğu yere, yani faillerin omuzlarına geri yükledi. Onun yaktığı bu cesaret meşalesi çok önemli. Peki bu ateşin hiç sönmemesi için, utancın bir daha asla yanlış tarafta yer almaması için toplum olarak bize ne görev düşüyor? Bu soruyu hepimizin düşünmesi gerekiyor.